Selam dostlar. Heavy TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere The Last of Us Part 1 hakkında geniş bir inceleme konusu hazırladım. Bu izlenim videosu kanalımızda oynadığımız oyunlara dair ilk geniş bir izlenim videosu olacak. Kanalımızda pek çok oyun oynuyoruz ama bu kapsamda bir video daha önce çekmemiştim. Bununla birlikte artık iyi oyunlara dair geniş izlenim videoları yayınlayacağım. Bunun için de Heavy TV kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın dostlar. Bu videonun genel konusu The Last of Us Part 1 alınır mı? Aslında bizim temel sorumuz ve vereceğimiz cevaplar bunun üzerine kurulu. Bunun için sizlere 10 tane konu başlığı hazırladım. Videoyu kesit kesit yaptım ve her konu hakkında bu oyuna dair kendi izlenimlerimi sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz kanalımızda oynamıştık. 4K kalitesinde sizlere bu oyunu sunmuştum. Ondan sağ üstte koyuyorum. Oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi oyun hakkındaki izlenimlerimize geçelim. İlk konumuz grafikler. Evet dostlar, bu remake sürümünün ilk göze çarpan özelliği tabii ki grafikler muazzam bir şekilde geliştirilmiş. Karakterler, etraf, çevre çok iyi bir şekilde detaylı hale gelmiş. Günümüze yakışan bir oyun olmuş diyebiliriz. Eski oyunda aslında çok göze batan kötü grafiklere sahip değildi ama bu oyun çıktığı yıl olan 2022'ye göre bu güzelliği her taraftan görebiliyoruz. Gerek olaylarda, gerek çevrede, gerek sinematiklerdeki detaylarda birçok yerde işte budur diyeceğimiz grafikler mevcut. Örneğin savaşlarda bu grafikler çok göze çarpıyor. Örneğin savaş esnasında onun verdiği efektler, kanların sıçraması gibi şeyler bayağı bir gelişmiş grafiklerle bize sunulmuş. Hatta alev bile kendi başına kendini fark ettiriyor. Yani grafik konusunda oyun büyük bir level atlamış. Bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Diğer konu başlığımızda sesler. Şimdi küçük kız hayatta mı? Hangi kız? Ben kız falan bilmiyorum. Kız hayatta. Oyunu oyun yapan, yani o duygusal sahneleri ya da o korku dolu sahneleri bize yaşatan sesler arkadaşlar. Oyundaki sesler bu anlamda gayet başarılı bir hale gelmiş. Önceki oyunda da aslında iyiydi. Ama şimdi daha da fazla ortaya çıkmış. Örneğin bu yaratıkların çıkardığı sesler insanı oyun içinde adeta yaşatıyor. Zaten PlayStation 5 3D özel kulaklığıyla birlikte sesler çok daha iyi bir şekilde aktarılıyor. Yani bu iyi grafiklerle iyi seslerin birleşimi oyuna çok şey katmış ve bu oyunun bel kemiği olmuş diyebiliriz. Yani öyle sesler ki örneğin yürüdüğümüz zaman sağda solda normal konuşan insanların bile neler konuştuğunu merak edip duruyoruz, bekliyoruz. Acaba hani orada ne olmuş diye. Böyle seslendirmeleri de gayet yerinde. Zaten oyun biliyorsunuz Türkçe dublajlı bir halde çıktı. Seslendirmeler benden tam not aldı arkadaşlar. Dışarıya yani. Beklediğin gibi mi bari? Buradan kötü olamaz. Diğer konu başlığımızda dublaj arkadaşlar. Zamanlar çok değer verdiğim bir insan var. Ve böyle bir dünyada bu ne demek iyi biliyorsun. Ölüm fermanı. Sony bu işi gerçekten çok iyi yapıyor. Daha önceki oyunlarda da ve Uncharted'da da gördük. Dublaj işine özel önem veriyor. Yani bir sahneyi yaparken heyecanlı mı oluşu, korkulu mu oluşu, öfkeli mi oluşu, üzgün mü oluşu gibi konulara çok iyi dublaj çekiyor arkadaşlar. Yani benim oyunda gerek diyaloglar, gerek seslendirmeler her konuda Sony'nin bu duygu işini iyi verdiğini gördüm. Joel karakterini Zeki Atlı, Ellie karakterini de Nihan Oğuz seslendirmiş. Gayet de başarılı işler yapmış. Onları da buradan tebrik ediyoruz. Dublaj konusu da benden tam not aldı arkadaşlar. Diğer bir konuda yapay zeka konusu arkadaşlar. İlk oyuna göre yapay zeka gözle görülür bir şekilde artmış. Düşmanlar sizden iyi kaçıyor, saklanıyor, akıllıca da davranıyor.
pusu kuruyor, etrafınızdan dolanmaya çalışıyor gibi bayağı özellik eklemişler. Bunun dışında örneğin bir karakteri vurduğunuzda eğer ölmezse size bazen yalvarıyor şekilde hareketler yapabiliyor. Yani lütfen beni öldürme gibi sahneler ortaya çıkabiliyor. Ve sonra eğer onu öldürmezseniz de tabii size tekrar saldırmaya çalışabiliyor gibi böyle öğeler var. Yapay zeka konusu başlı başına güzel olmuş. İlk oyuna göre kendini fark ettirmiş. Bu konuda benden olumlu not aldı arkadaşlar. Gelelim DualSense tetikleri konusuna. Bu konuda çok da iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani DualSense deyince aklımıza hep Astro oyunu geliyor biliyorsunuz. Ondaki tetikler şu ana kadar hiçbir oyunda yoktu. O oyuna kıyasladığımız zaman bu oyunda DualSense bir hiç aslında. Yani tabii ki var. Örneğin ok çektiğimizde, silahların tepiğinde falan etkileşime giriyoruz ama çok da ultra bir etkileşim değil bunlar. Hatta oyundaki en bilinen sahne olan bu ek paketteki su savaşı sahnesi orada sadece aslında hissedebiliyoruz. İşte o suyu doldurma sahnesi olduğu zaman her tetiğe bastığımızda elimizde bunu hissediyoruz aslında ama sadece bu kadar. Yani tüm oyun boyunca benim aklımda kalan sadece o sahne oldu. Elimde oyunu hissedemedim. Bu konuda zayıf kalmış. Yani Sony yapmak istediklerini tüm oyuna aktaramamış. Sadece en fazla 1-2 sahne ya da hadi abartalım 3-5 sahnede bunu yapmış. Bir de işte o konusunda birazcık hassasiyet göstermiş ama onun dışında çok iyi bir DualSense yeri tepkisi maalesef ki yok. Bu konuda görüşüm olumsuz. Kısacası bu konuda çok bir şey beklemeyin. Diğer bir konu fiyat. Bu oyun gerçekten çok pahalı bir fiyata çıktı arkadaşlar. Bu oyuna bu kadar para verilir mi? İşte bu oyunu almadaki temel sorulardan birisi. Yani oyun aynı. Tüm senaryo aynı. Hiçbir eklenti yapılmamış. Yani bizim oynadığımız eski oyunun aynısı şu an fahiş bir fiyatla satılıyor. Bu da oyuncuları bu oyunu almaması için yeterli bir sebep gibi görünüyor. Yani insanlar eski oyunu ucuza ya da bir şekilde aboneliklerle birlikte bedavaya oynayacağına niye bu kadar para verip de bunu oynasın? Aklım almıyor. Çünkü her şey aynı. Abi aynı oyuna bu kadar para vermek eğer çok bir hard oyuncu değilseniz gerçekten yanlış bir hareket olur. Dediğim gibi hikaye açısından hiçbir fark yok. Tamamı aynı. Sinematiklerin, karakterlerin duruşunun, konuşmalarının, mimiklerin hepsi aynı. Hiçbir şey eklememişler. Öyle olduğu için de bunu sıfırdan bir yeni oyun fiyatıyla satmaları ve üst band fiyattan satmaları gerçekten çok olumsuz bir davranış olmuş. Yani onlar biliyor. Last of Us'ın çok seveni var ve resmen biz yapalım da Last of Us sevenleri bir şekilde bu oyunu alır diye resmen oyuncuların sevgisini sömürmüşler ya da sömürmek istiyorlar. Hiç şık bir hareket olmamış. Tamam Sony biraz parayı seviyor ama bu kadar mı seviyor? Yani bu kadar eleştiriyi alacak kadar mı seviyor? Bilemiyoruz ama fiyat konusunda kesinlikle puanım eksi arkadaşlar. Bu hikayenin aynı olmasıyla ilgili konuşalım. Dediğim gibi oyun tıpatıp aynı. Hiçbir fark, hiçbir eklenti yok. Yani insan bir yeniden oyun yapıyor. En azından can alıcı yerlere birkaç sahne eklese, birkaç yan görev eklese, birkaç diyalog eklese fena mı olurdu yani? Eski oyunu oynamışsanız eğer, acaba bu oyundan yeni bir şey var mı diyorsanız kesinlikle yok. Yani bu yüzden bu oyunu almayın. Hikaye aynı, her şey aynı. Niye böyle yaptılar bilmiyorum ama biz oyuncular ve Last of Us sevenler olarak ufak da olsa yeni bir şeyler bekledik. Her sahnede acaba yeni bir şey olacak mı diye sağa sola baktık ama yok abi. Hepsi aynı. Bu konuda da maalesef olumsuz bir tablo çizilmiş. Bunu da bilin. I've had some practice. Eski oyunu oynasak bazı oyuncular soruyor. Bu oyun yerine eski oyunu oynasak olur mu diyorlar. Evet arkadaşlar kesinlikle olur. Çünkü az önceki konuşmamızda aktardım. Her şey aynı. O yüzden eğer bu oyunu hiç oynamamışsanız remake versiyonunu oynamanıza gerek yok. Eski oyunun grafikleri de o kadar kötü değil. Remaster sürümüyle beraber grafikler gayet şık bir hale geldi. Günümüzde de hiç de sırıtmıyor. Yani eğer sorunuz
bu oyunu yerine eski oyunu oynasam nasıl olur sorusuysa bu kadar para vererek aynı oyunu oynamayı seçmeyin. Eski oyunu oynayın arkadaşlar. Gayet de yerinde bir seçim olur. İlk oyunu oynamadan Last of Us Part 2 oynanır mı? Bu soru çok geliyor. Arkadaşlar ilk oyun hikayesiyle birlikte Last of Us serisinin temelini oluşturuyor. Yani ikinci oyun aslında birin devamı. Yani birbirinden bağımsız değil. İkinci oyundaki sahnelerin birçoğu bire atıfla çekilmiş. Yani ben hikayeye 2'den başlayayım sonra 1'e devam ederim gibi bir şeye hiç girişmeyin. Önce bir şekilde ilk oyunu oynayın. Remaster sürümünü veya şimdiki remake sürümünü fark etmez ama bir şekilde oynayın. Ondan sonra ikinci oyuna geçin. Bu çok önemli. Hikayeyi kopmadan bir şekilde uzun bir seri halinde bu şekilde anlayabilirsiniz. O yüzden bu sorunun cevabı kesinlikle 2'den önce 1'i oynayın arkadaşlar. Son konumuzda bilgisayar kullanıcıları için 2023'te biliyorsunuz HBO tarafında bir dizi çıkıyor. Last of Us'ın dizisi. Bu oyun Part 1 ve Part 2 bilgisayara gelecek arkadaşlar. Daha bir tarih açıklanmadı ama piyasaya sürülecek. O zamana kadar Last of Us bir marka haline getirmeye çalışılıyor. Zaten Part 1'in de çıkış amacı buydu. Yani bu oyun için PlayStation alınır mı? Evet, önceden öyleydi. Önceden insanlar Last of Us için bile PlayStation alırdı. Ama şimdi hem Part 1 hem Part 2'de bilgisayara gelecek. Diziyle beraber de bir kült bir marka yaratmaya çalışıyor Sony. Bunu da zaten başardı da. Zaten biliyorsunuz iyi oyunların tamamı Sony tarafından bilgisayara getirildi. Örümcek Adam serileri, Uncharted serileri, Days Gone serileri, Horizon serileri bunlar PlayStation'ın klasikleri arasındaydı. Ama hepsi teker teker bilgisayara geldi. Last of Us 1 ve 2 de bilgisayara gelecek arkadaşlar. Hemen uzuyoruz çabuk. Evet dostlar, 10 konu başlığı altında The Last of Us Part 1 hakkında genel bir izlenim videosu çektim. Umarım sizler için iyi bir video olmuştur. Videonun başında söylediğim gibi izlenim videolarım devam edecek. O yüzden Heavy TV kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca bu videoyu da beğendiyseniz bir kere beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Diğer bölümlerde, diğer videolarda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Oyunumuzun bu bölümü sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek içinse sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.